Herkese merhabalar. Şimdi başlıyoruz. Adım adım modern kaligrafi 101 kursu temel kaligrafiyi adım adım fırça kalemle öğretmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır Workshop Art İstanbul olarak organize ettiğim yüzde workshoplarımın neticesinde hem kaligrafi hem de eğitmenlik tecrübemle kendi hazırladığım materyaller ve öğretim tekniğimle oluşturuldu. Bu yüzden bu kursu bir online modern kaligrafi workshopu olarak düşünebilirsiniz. Biz bu eğitimde temel egzersizlerle başlayıp noktadan çizgiye, çizgiden harfe, harften kelimeye ve kelimeden kompozisyona ulaşıyoruz. Atölyenin sonunda bir de bonus dersimiz var. Kendi çantalarımızı tasarlıyoruz. Siz bunun yerine kupanızı, ayracınızı, tişörtünüzü, kolayınızda ne varsa onu tasarlayabilirsiniz. Burada amacımız öğrendiklerimizle modern kaligrafi 101 ile bir şeyler ortaya koyabilmemiz. Kurs için gerekli 4 malzeme herhangi bir fırça uçlu kalem, kurşun kalem, cetvel ve ders materyallerinin çıktılarının alınması, yani modern kaligrafi çalışma kitapçığı. Şimdi bu giriş dersinde iki şeyden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi harf bölümlemeleri. Bizim harflerimiz baş, gövde ve kuyruktan oluşuyor. Bunu da kullandığım kaleme göre belirliyorum. Şu an kullandığım fırça uçlu kaleme göre benim harfimin baş boyutu 3, gövde boyutu 4 ve kuyruk boyutu da 3. Bunlar ideal harf boyutları. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela bir A harfi sadece gövdeden oluşuyor. Bir B harfi hem gövde hem de baştan oluşuyor. Bir F harfi hem baş hem gövde hem kuyruktan oluşuyor. Bir Y harfi de bir gövde bir de kuyruktan oluşuyor. Mesela ben burada Y'nin kuyruğunu uzattım. Ama böyle kısa da yapabilirsiniz. Bu ideal boyuttur. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Burada en önemlisi, modern kaligrafide en önemlisi harfin gövde boyutu. Gövde boyutuyla bence çok fazla oynamayın, ideal gövde boyutuyla. Tabii oynayabilirsiniz ve farklı karakterlerdeki harfler oluşturabilirsiniz. Ve ikincisi, benim harflerimin hepsi birbiriyle kardeş. Şimdi bakın bakalım ne benzerlikler göreceksiniz. Bir A harfi yaptım, bir Q harfi yaptım, bir G harfi yaptım, bir C harfi yaptım. Bir tane daha C harfi yapayım. Bir E harfi yaptım. Bir D harfi yaptım. Şimdi burada gövdelere bakın. İlk yaptığım harekete bakın. Hepsi birbiriyle aynı yapıda. Şöyle göstereyim bir de size. Şimdi bir C yapacağım. Burada durdum. Ben bunu kapatırsam ne olur? Bir de bir çizik atayım küçük. A harfi oldu. Buna bir baş eklersem D harfi olur. Bunu aşağı doğru uzatırsam G harfi olur. Bunu aşağı doğru uzatıp arkaya verirsem Q harfi olur. Şimdi bakalım. Bir de şunlara bakalım. Şimdi bir L başı yapayım. Bu L başı. Buna böyle bir gövde ekledim. B oldu. Peki böyle yaparsam K harfi olur. Bunu buradan yine başlatıp aynı B gibi buraya kadar getirip ileriye verirsem H harfi olur ve bir çizgi atarsam belki bunu çok kullanmıyoruz ama T harfi olur. Bir de bunları ayrı ayrı bir yazalım bakalım. Bir harfleri şöyle görün. Yani bizim harflerimiz birbiriyle kardeş, benzer gövdelerden, benzer başlardan, benzer kuyruklardan oluşuyorlar. Şimdi bir sonraki derse geçebilirsiniz. Artık başlıyoruz.